Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık poğaça yapamayanlar için muhteşem bir tarifle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifime ilk olarak ön mayalama ile başlıyorum. Bunun için bir paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık su ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerini kapatıyorum. Bu şekilde 10-15 dakika kadar mayalandırıyorum. 15 dakika kadar bu şekilde ön mayalama yaptım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra diğer malzemelerimi de sırasıyla ekliyorum. 1 bardak ılık süt ekledim. 2 adet yumurta ekledim. Sarılarını üzeri için ayırdım. 1 bardak sıvı yağ ekledim. Kullandığım bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsüdür. Yarım bardak kadar toz şeker ekliyorum. Toz şeker gözünüze çok gelebilir. Kesinlikle çok değil. Çok güzel oluyor. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. 1,5 çay kaşığı kadar da tuz ekledim. Yavaş yavaş spatula yardımı ile karıştırıyorum. Yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 6,5 bardak kadar un kullandım. Bardak ölçüsü klasik 200 milimlik bardak ölçüsüdür. Hamur yoğunlaşmaya başladıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, ununu fazla kaçırmamanız gerekiyor. Aynı zamanda çok güzel bir şekilde yoğurmanız gerekiyor. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. Bu aşamada spatulayı çıkarttım. Yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Hamurumu toparladıktan sonra bu şekilde yavaş yavaş yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam, yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bu aşamayı 3-4 dakika kadar bu şekilde yoğurdum, tamamen kıvamını alması için. Üzerini kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Üzerini tabakla örtmüştüm. Biraz yapıştı. Hamurları bu şekilde tabağın üzerinden alıp hamuru ekleyip hamuru şöyle bir toparlayıp tezgaha alıyorum. Hamuru tezgaha aldıktan sonra yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıyorum. Ben bu hamurdan toplamda 20 adet poğaça elde ettim. Dilerseniz daha küçük, daha büyük poğaçalar yapabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz.
Bezeleri ilk etapta hazırlıyorum. Elimle tekrar yuvarlayıp toparladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Bezelerin hepsini hazırladım. Elimle tekrar yuvarlayıp tepsiye alıyorum. Daha düzgün bir şekilde olması için tekrardan toparlayabilirsiniz. Bu şekilde hazırladım. 20 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Üzeri kapalı bir şekilde. 2 adet yumurta sarısına 1 çay kaşığı kadar pekmez ekledim. Kullandığım pekmez bayağı sıvı kıvamlı bir pekmezdi. Yumurta sarısını dikkatli bir şekilde sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerini bıçak yardımı ile artı veya çarpı şeklinde bu şekilde kesebilirsiniz. Hiç kesmeden de yapabilirsiniz. Bu şekilde ayarladıktan sonra çok az susam serpiyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. Son 5 dakikayı ben 150 dereceye düşürüp içini çeke çeke pişmesini sağlıyorum. Poğaçalarım fırından çıktı. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sizler için doku testi yapıyorum. Daha ılık, daha sıcak. Gördüğünüz gibi en ufak bir hamurlaşma yok. Puf puf kabarmış. İnanılmaz lezzetli oluyor. Sizler poğaçanın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.